751 yılına gelindiğinde Orta Asya'nın kalbinde iki büyük imparatorluğun gölgesinde bir güç mücadelesi şekilleniyordu. Tang Hanedanı'nın genişlemesi, Tarim Havzası'nda kurduğu Angsi Protektoratı ve dört garnizon sistemiyle zirveye ulaşmıştı. Bu sistem Çin'in batı sınırlarında istikrar sağlamayı amaçlarken aynı zamanda İpek Yolu üzerindeki ticaret yollarını kontrol altında tutmayı hedefliyordu. Ancak bu genişleme bölgedeki diğer güçlerin tepkisini çekmekteydi. Öte yandan Abbasi devrimi İslam dünyasında yeni bir dönemi başlatmıştı. Ebu Müslim Horasani'nin liderliğinde Horasan'da güçlenen Abbasi ordusu bölgedeki etkisini artırmaya başlamıştı. Abbasi ordusu Horasanlı çekirdek yapısıyla disiplinli ve iyi organize olmuş bir güç olarak dikkat çekiyordu. Bu dönemde 2. Göktürk Kağanlığı'nın çöküşüyle birlikte Karluklar bağımsızlıklarını ilan etmiş ve bölgedeki güç dengelerinde önemli bir oyuncu haline gelmişlerdi. Karluklar, hafif süvari üstünlüğü ve kompozit yayları ile savaş alanında çeviklik ve hız avantajına sahiptiler. Fergana Vadisi bu güç mücadelesinin merkezinde yer alıyordu. Tank generali Gao Xianzi, Fergana hükümdarını öldürerek bölgeyi işgal ettiğinde bu olay Abbasi İmparatorluğu için bir casus belli, yani savaş nedeni haline geldi. Fergana krizi, Tang'ın bölgedeki yayılmacı politikalarının bir göstergesi olarak Abbasi müdahalesini kaçınılmaz kıldı. Tang ordusu çok etnili yapısıyla dikkat çekerken lojistik zorluklar ve Tarim-Fergana koridorunun uzunluğu Çin'in bölgedeki askeri operasyonlarını zorlaştırıyordu. Buna karşın Abbasi ordusu Semerkant-Talas hattının kısa mesafesi sayesinde daha avantajlı bir lojistik konuma sahipti. Bu dönemde yaz sıcağı henüz kritik bir etken olmamakla birlikte ikmal yollarının açık olması her iki taraf için de stratejik önem taşıyordu. Tang'ın lameller zırhları, Karlukların kompozit yayları ve Abbasi mızrak ve kalkanları savaşın kaderini belirleyecek olan unsurlar arasında yer alıyordu. Gao Xianzi'nin liderliğindeki Tang ordusu Anşi garnizonlarından destek alırken Abbasi ordusu Ebu Müslim Horasani'nin karizmatik liderliği altında birleşmişti. Karluklar ise bağımsızlıklarını koruma kararlılığıyla bu çatışmada kendi çıkarlarını savunuyorlardı. 751 yılında Orta Asya'nın Talas Vadisi'nde tarihin akışını değiştirecek bir savaşın eşiğindeyiz. Bu savaş yalnızca iki büyük imparatorluğun değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerinin de yeniden şekillenmesine neden olacaktır. Karşımızda Tank İmparatorluğu'nun yetenekli komutanı Gao Xianzi ve Abbasi halifeliğinin stratejik zekası Ziyad ibn Salih bulunuyor. Gao Xianzi, Goguryeo kökenli bir tank generali olarak Asya'nın dört bir yanında ün kazanmış bir askeri liderdir. Gilgit ve Fergana seferlerindeki başarıları onun askeri dehasını kanıtlamış ve Tank İmparatorluğu'nun batı sınırlarını güvence altına almıştır. Ancak şimdi Talas Vadisi'nde daha önce karşılaşmadığı bir düşmanla yüzleşmek zorundadır. Ziyad bin Salih ise Semerkant valisi olarak Ebu Müslim'in emrinde görev yapmaktadır. Abbasi ordusunun Horasanlı çekirdeğiyle birlikte Soğut ve Türk müttefiklerini de yanına alarak sayısal üstünlüğü elinde bulundurmaktadır. Bu ordunun gücü sadece sayılarında değil, aynı zamanda kısa ikmal hatlarında ve stratejik konumlanmalarında yatmaktadır. Tank ordusu 20 bin ila 25 bin askerle Moğda ağır piyadeleri ve Karluk süvarileriyle donatılmıştır. Moğda, uzun kılıçlarıyla düşman atlarını yarma konusunda etkili bir silahtır. Ancak tank ordusunun lojistik zayıflıkları 1500 kilometrelik Kuça-Talas hattında büyük bir dezavantaj yaratmaktadır. Bu mesafe, ikmal hatlarının uzaması ve ordunun yıpranmasına neden olmaktadır. Abbasi ordusu ise 30 bin ila 50 bin askerle, zincir, zırh ve kalkanlarla donatılmıştır. Horasanlı çekirdek birlikler savaş alanında disiplinli ve etkili bir güç oluştururken, Karluk müttefiklerinin hafif at birlikleri mobilite avantajı sağlamaktadır. Semerkant-Talas arasındaki 400 kilometrelik mesafe, Abbasi ordusunun ikmal hatlarını kısa tutarak lojistik üstünlük sağlamaktadır. Karluklar,
Başlangıçta tank safında yer alsalar da bu ittifakın güvensizliği savaşın seyrini değiştirecek bir faktör olabilir. Karlukların stratejik belirsizliği her iki taraf için de hem bir tehdit hem de bir fırsat yaratmaktadır. İklim koşulları da savaşın sonucunu etkileyecek önemli bir faktördür. Temmuz ayının yakıcı sıcağı su kaynaklarının yönetimini kritik hale getirmektedir. Her iki ordu da Talas Vadisi'ne doğru ilerlerken bu zorlu koşullarla başa çıkmak zorunda kalacaktır. Gao Shianji ve Ziyad bin Salih'in liderliğindeki ordular Talas Vadisi'ne doğru harekete geçerken çatışma artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu savaş sadece iki imparatorluğun değil, aynı zamanda Orta Asya'nın geleceğini de şekillendirecektir. 751 yılının Temmuz ayı, Orta Asya'nın kalbinde Talas Nehri Vadisi'nde iki büyük ordu karşı karşıya gelmek üzereydi. Bu geniş ve açık step arazisi 600 ila 800 metre yükseklikte savaşın kaderini belirleyecek bir sahne sunuyordu. Bölgenin coğrafi özellikleri her iki taraf için de belirleyici olacaktı. Su kaynaklarının bolluğu hem tank Çin ordusu hem de Abbasi ordusu için hayati bir avantaj sağlıyordu. Ancak bu kaynaklara erişim stratejik bir üstünlük elde etmek için yeterli değildi. Arazinin düz yapısı süvari manevraları için ideal bir ortam sunarken yükseklik avantajının olmaması piyade birliklerinin hareket kabiliyetini sınırlıyordu. Tank ordusu uzun bir ikmal hattının zayıflıklarıyla boğuşuyordu. Çin'den Orta Asya'ya uzanan bu hat lojistik açıdan büyük bir dezavantaj yaratıyordu. Buna karşılık Abbasi ordusu daha kısa ve düzenli bir ikmal hattına sahipti. Bu durum Abbasi ordusunun morali yüksek tutarken tank askerleri için yorgunluk ve moral bozukluğu yaratıyordu. Karluklar ise yerel arazi bilgileri ve dinç hatlarıyla bu açık stepte doğal bir avantaj elde ediyorlardı. Temmuz ayının kavurucu sıcağı 35 ile 40 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarla özellikle tank askerleri için ciddi bir zorluk teşkil ediyordu. Bu sıcaklık Çin ordusunun dayanıklılığını sınarken Abbasi ve Karluk askerleri bölgenin iklimine daha alışkın oldukları için bu duruma daha iyi adapte olabiliyorlardı. Toz bulutları görüşü kısıtlayarak savaşın ilk anlarında her iki taraf için de belirsizlik yaratabilirdi. Bu coğrafi ve iklimsel koşullar altında tank ordusunun komutanı Gao Xianzi, araziyi dikkatlice inceleyerek stratejik bir konum belirlemeye çalışıyordu. Abbasi komutanı Ziyad ibn Salih ise ordusunu en uygun pozisyona yerleştirmek için Talas Vadisi'nin avantajlarını kullanmayı planlıyordu. Her iki taraf da ertesi gün başlayacak olan savaş için hazırlıklarını tamamlıyordu. Talas Vadisi bu iki büyük gücün tarih sahnesinde karşılaşacağı bir arena haline gelmişti. 751 yılının sıcak bir yaz sabahında Talas Vadisi'nde güneş doğarken savaşın ilk gününe tanıklık ediyoruz. Tank İmparatorluğu'nun ordusu General Gao Xianzi'nin liderliğinde savunma düzenine geçmiş durumda. Merkezde Moğdao birimi uzun ve ağır kılıçlarıyla dikkat çekiyor. Bu birim tank ordusunun bel kemiğini oluşturuyor ve düşman saldırılarına karşı sağlam bir duruş sergiliyor. Moğdao'nun ağır kılıçları düşmanın ilk dalgasını püskürtmek için hazır bekliyor. Abbasi ordusu Ziyad ibn Salih'in komutası altında sayısal üstünlüğünü kullanarak baskı kurmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde Abbasi hafif süvarileri hızlı ve çevik manevralarla tank hattını test etmek için keşif saldırıları düzenliyor. Bu saldırılar tank ordusunun savunma reflekslerini ölçmek ve zayıf noktaları tespit etmek amacı taşıyor. Ancak tank okçuları bu saldırılara karşı etkili bir savunma yapıyor. Moğdao birimi okçularla koordineli bir şekilde düşmanın ilk dalgasını püskürtüyor.
Öğle saatlerine doğru sıcaklık 38 ile 40 santigrat derece arasında seyrediyor. Bu durum her iki taraf için de yorgunluk yaratıyor. Ancak Abbasi ordusu sayısal üstünlüğünü kullanarak baskıyı arttırıyor. Ziyad ibn Salih dalga dalga saldırılarla tank savunmasını yıpratmaya çalışıyor. Tank ordusu lamellar zırhlarının sağladığı koruma ile ok yağmurlarına karşı direnç gösteriyor. Ancak Abbasi kalkan duvarı tank okçularının etkisini sınırlıyor. Bu sırada Karluk süvarileri tank saflarında yer alıyor ancak henüz aktif bir rol üstlenmiyorlar. Karluklar savaşın gidişatını izlerken Abbasi tarafı ile diplomatik temasların devam ediyor olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Karlukların bu belirsiz tutumu savaşın seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip. Gün sonunda her iki taraf da belirgin bir üstünlük kuramıyor. Tank ordusu disiplinli savunmasıyla direnmeye devam ederken Abbasi ordusu ısrarlı baskısını sürdürüyor. Karluklar ise hala taraf değiştirmemiş durumda. Ancak tereddüt belirtileri gösteriyorlar. Savaşın ilk günü her iki taraf için de yıpratıcı bir deneme ve temas günü olarak sona eriyor. Gece çökerken her iki ordu da yorgun bir şekilde kamplarına çekiliyor, yeni bir günün getireceklerini bekliyor. 751 yılı, Orta Asya'nın geniş ve zorlu topraklarında Talas Savaşı'nın ikinci günü sabahı. Güneşin ilk ışıkları Tang ordusunun savunma hattını aydınlatırken gergin bir sessizlik hakimdir. Ancak bu sessizlik Karluk beylerinin aldığı kritik bir kararla bozulmak üzeredir. Karluklar Tang İmparatorluğu'nun yanında savaşa katılmışlardı. Fakat şimdi stratejik bir karar alarak Abbasi tarafına geçmeye karar verdiler. Bu karar savaşın gidişatını kökten değiştirecektir. Karluk beyleri Tang ordusunun zayıflayan savunma hattını ve Abbasi ordusunun artan baskısını dikkatle gözlemlemişti. Tang ordusunun morali düşmüş, askerler yorgun ve susuz kalmıştı. Karluklar bu zayıflığı fırsat bilerek öğle saatlerinde ani bir saldırı düzenlemeye karar verdiler. Karluk süvarileri hızla tank hattının yan ve arkasına saldırarak beklenmedik bir kaos yarattı. Bu saldırı tank ordusu içinde şok etkisi yarattı ve birlikler arasında panik yayıldı. Tank ordusunun merkezinde yer alan Mo Dao birimi Karlukların saldırısıyla kuşatıldı. Li Xie komutasındaki çekirdek birlikler direniş göstermeye çalışsa da çoğunlukla dağılma eğilimindeydiler. Karlukların stratejik pragmatizmi ve Abbasi ordusunun disiplinli saldırıları tank ordusunun moralini tamamen çökertti. Tank komutanı Gao Xianji geri çekilme emri vermek zorunda kaldı. Tank askerleri batıya doğru kaçmaya başladı. Ancak Karluk süvarileri onları yakından takip ediyordu. Geri çekilme sırasında tank ordusu açık steplerin tehlikeleriyle yüzleşti. Karluk süvarileri bu geniş alanlarda hızlı manevralarla tank birliklerini kolayca takip etti. Sıcak hava ve toz bulutları tank askerlerinin kaçışını daha da zorlaştırdı. Su kaynaklarının kıtlığı geri çekilme sırasında yaşanan zorlukları artırdı. Tank ordusu ağır kayıplar vererek batıya doğru çekilirken Abbasi ve Karluk birlikleri zaferlerini pekiştirdi. Ziyad İbni Salih komutasındaki Abbasi ordusu bu zaferin koordinasyonunu başarıyla sağladı. Talas Savaşı, Karlukların taraf değiştirmesiyle bir dönüm noktası oldu. Bu olay, Orta Asya'nın güç dengelerini yeniden şekillendirdi ve Abbasi İmparatorluğu'nun bölgedeki etkisini artırdı. Tank İmparatorluğu ise bu yenilgiyle birlikte Orta Asya'daki hakimiyetini kaybetmeye başladı. Karlukların ihanet olarak görülen bu stratejik hamlesi, savaşın sonucunu belirleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Talas Savaşı'nın ardından Orta Asya'nın siyasi ve kültürel yapısı derin bir değişime uğradı. Çin Tank İmparatorluğu binlerce askerini kaybetmiş ve esir düşmüş durumdaydı. Bu esirler arasında Çin'in en değerli zanaatkarları da bulunuyordu. Özellikle kağıt yapımında uzmanlaşmış ustalar, savaşın belki de en önemli ganimeti olarak Abbasi güçlerinin eline geçti.
Bu ustalar Semerkand'a götürülerek burada İslam dünyasının ilk kağıt atölyesinin kurulmasına öncülük ettiler. Kağıt, bilginin yayılmasını hızlandıracak ve medeniyetler arası etkileşimi artıracak bir araç haline geldi. Karluklar bu zaferden sonra Yedisu bölgesinde kendi hegemonyalarını kurarak Tang İmparatorluğundan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu Orta Asya'nın güç dengesinde önemli bir değişiklik yarattı. Tang İmparatorluğu tarım havzasının doğusuna çekilmek zorunda kalarak batıdaki etkisini kaybetti. Bu geri çekilme Tang'ın batı politikalarını savunmaya çekilmesine neden oldu. Gao Xianji Kucha'ya geri dönerken Tang ordusu yeniden yapılanma sürecine girdi. Abbasi halifeliği ise Maveraün Nehir'de nüfuzunu pekiştirdi. Ancak bu nüfuz doğrudan bir kontrol yerine daha çok etkili bir varlık olarak kendini gösterdi. Ziyad ibn Salih liderliğindeki Abbasi güçleri bölgede kalıcı bir varlık oluşturarak ticaret yollarını kontrol altına aldı. Semerkant ve Buhara hattında işleyen kervanlar bu yeni düzenin ekonomik can damarını oluşturdu. Bu süreçte Karluk beyleri özerk bir yönetim kurarak kendi iç işlerinde bağımsız hareket etme fırsatı buldular. Bu Karluk Konfederasyonu'nun güçlenmesine ve bölgedeki diğer Türk boyları üzerinde etkili bir güç haline gelmesine yol açtı. Tang Angsi garnizonları ise savunmalarını güçlendirmek zorunda kaldı. Bu durum Tang İmparatorluğu'nun batıdaki etkisinin azalmasına ve Karluk Abbasi ittifakının bölgedeki yeni dengeyi belirlemesine zemin hazırladı. Sonuç olarak Talas Savaşı sadece askeri bir çatışma olmaktan öte, Orta Asya'nın siyasi ve kültürel yapısını yeniden şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Kağıt yapım teknolojisinin batıya transferi, bilginin yayılmasını hızlandırırken, Karluk ve Abbasi güçleri arasında kurulan denge, bölgenin gelecekteki siyasi yapısını belirledi. Bu yeni denge, Orta Asya'nın tarihsel gelişiminde kalıcı bir iz bıraktı. 751 yılında Talas Savaşı'nın ardından Tang Hanedanı'nın batı bölgeleri üzerindeki hakimiyeti sarsılmıştı. Bu savaş Orta Asya'nın güç dengelerini değiştirmiş ve Tang İmparatorluğu'nun zayıflamasına zemin hazırlamıştı. Ancak asıl çöküş 4 yıl sonra 755'te Anlushan isyanı ile başladı. Anlushan Tang ordusunun önemli generallerinden biriydi ve aynı zamanda Türk kökenliydi. Bu isyan Tang İmparatorluğu'nun iç krizlerini su yüzüne çıkardı ve imparatorluğun çöküş sürecini hızlandırdı. Anlushan başkent Chang'an'a karşı büyük bir isyan başlattığında Tang ordusu hızla iç cepheye kaydırıldı. Bu stratejik hamle batı bölgelerinde bulunan Anşi protektoratını savunmasız bıraktı. Tank ordusunun iç cephedeki bu ani hareketi batıda Tibet ve Karlukların ilerlemesi için bir fırsat yarattı. Anksi garnizonları terk edildi ve bu bölgelerdeki tank etkisi hızla azaldı. Gao Xianji, Talas Savaşı'nda tank ordusunun komutanı olarak görev yapmış ancak savaşın kaybedilmesiyle itibarı zedelenmişti. İsyanın patlak vermesiyle birlikte Gao Xianji, başkent Chang'an'ın savunmasına çağrıldı. Ancak saray entrikaları ve siyasi manevralar onun sonunu hazırladı. 756 yılında Gao Xianji, saray entrikaları sonucu idam edildi. Bu dramatik olay Tang'ın iç krizlerinin ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi. Anlushan isyanı Tang İmparatorluğu'nun askeri ve siyasi yapısını derinden sarstı. İsyan, imparatorluğun iç cepheye odaklanmasına neden olurken, batı bölgelerindeki etkisini fiilen sona erdirdi. Bu boşluğu dolduran Tibet ve Karluklar, Orta Asya'nın yeni güçleri olarak sahneye çıktılar. Tang İmparatorluğu'nun bu çöküşü Çin tarihinde derin izler bıraktı ve Orta Asya'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi. 751 yılında Orta Asya'nın Talas Havzası'nda gerçekleşen Talas Savaşı tarihsel olarak büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilir.
Ancak bu savaşın etkileri genellikle teleolojik bir perspektiften değerlendirilir. Yani Türklerin İslamlaşmasının başlangıcı olarak görülür. Oysa ki bu savaşın sonuçları daha çok bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillenmesiyle ilgilidir. Talas Savaşı'nın hemen ardından Karluklar Müslüman olmadı. İslam ile olan temasları 9. yüzyıla kadar kademeli ve yavaş bir süreç olarak gelişti. Bu süreç Karlukların İslamiyet'i kabul etmesiyle değil, daha çok ticaret yolları ve kültürel etkileşimlerle şekillendi. Karluklar İslam dünyası ile olan ilişkilerini güçlendirdikçe yavaş yavaş İslam kültürünü benimsediler. Ancak bu Talas Savaşı'nın hemen ardından gerçekleşmedi. Aksine yüzyıllar süren bir etkileşim sonucunda oluştu. Talas Savaşı'nın belki de en önemli etkilerinden biri kağıt teknolojisinin batıya yayılmasıydı. Çinlilerden alınan bu teknoloji Semerkant'tan Bağdat'a, oradan da Endülüs'e kadar yayıldı. Bu kültürel etki askeri etkiden çok daha büyük ve kalıcı oldu. Kağıt, bilgi ve kültürün yayılmasını hızlandırarak İslam dünyasında bilimsel ve kültürel bir devrimin kapılarını araladı. Abbasi halifeliği Talas Savaşı sonrasında Maveraünnehir bölgesinde tam bir kontrol kuramadı. Yerel beylikler özelliklerini koruyarak bölgenin siyasal yapısını karmaşık hale getirdi. Bu durum bölgedeki güç dengelerinin sürekli değişmesine neden oldu. 10. Yüzyıla gelindiğinde Karahanlılar İslamiyet'i benimsedi. Ancak bu Talas Savaşı'ndan yaklaşık 200 yıl sonra gerçekleşti ve tamamen farklı siyasal ve kültürel dinamiklerin sonucuydu. Editoryal tezimiz Talas Savaşı'nın Çin, Abbasi ve Karluk dengesi içinde okunması gerektiğini vurguluyor. Teleolojik bir anlatı, tarihsel gerçeği gizler ve olayların karmaşıklığını basitleştirir. Talas Savaşı'nın gerçek önemi bölgesel güç dengesinin yeniden şekillenmesinde yatar. Bu savaş, Orta Asya'nın siyasi haritasını değiştirmiş ve bölgedeki güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini yeniden tanımlamıştır. Talas Savaşı'nın mirası yalnızca askeri bir zafer ya da yenilgi olarak değil, aynı zamanda kültürel ve siyasal bir dönüşüm olarak değerlendirilmelidir. Bu dönüşüm Orta Asya'nın tarihsel gelişiminde önemli bir rol oynamış ve bölgenin geleceğini şekillendirmiştir.